Evet arkadaşlar, herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Hemen şu düzeneğimi bir kurayım. Evet, neredeyiz? Tabii ki Tunceli Ovacık'tayız. Ama Tunceli Ovacık'ın Sarıtosun köyüne geldim. Şimdi burada gördüğünüz gibi mükemmel, muhteşem bir manzara var. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Hava gayet güzel. Yani akşamları bir 5 dereceye kadar düşüyor ama bugün gerçekten muhteşem bir hava var. Yani çıkmasam, bir yere gitmesem kesinlikle kendimi çok rahatsız hissederdim. İyi ki de gelmişim buraya. Buraya zaten daha önce gelmiştim ama yoldaşımla çıkamamıştık çünkü gerçekten çamurdu her yer. Hatta şimdi bile böyle biraz hafif şeylik var ama iyi, çıktık gene, saplanmadık, batmadık bir yere. Burada tabii ki yoldaşımla olmak, burada konaklamak, bir süre burada kalacağım. Öyle görünüyor. Belki arada bir yoldaşım burada bırakıp köye doğru gider gelirim. Şimdilik her şey yolunda, her şey güzel. Zaten baksana da ya, muhteşem bir doğa var. Bir taraftan su sesi var. Yeşilin 50 tonu diyorum ben buna. Yeşilin ve mavinin 50 tonu. Zaten daha önceden kafamda planım hep yoldaşla buraya gelmekti. Dediğim gibi Tunceli Ovacık'ın Sarıtosun köyündeyim. Burası beni gerçekten çok büyüledi. Neden çok büyüledi? Hem böyle insandan tabii ki biraz böyle hani köy şu anda köydeyim ama köyün de dışındayım. Ondan sabah da erken kalktım. Ya dedim ki havada baktım böyle bir güneşli. Hadi dedim sen erkenden yola koyul. Erkenden iyi ki de gelmişim. Şimdi kendime bir kahvaltı hazırlayacağım. Bir kahvaltı yapalım. Daha vallahi ben kahve içmeden uyanmam normalde. Kahvemi bile daha içmedim. Öyle söyleyeyim. O heyecanla geldim yani. Karavanla konaklayabilecek yerler çok kısıtlı. Yani çok sınırlı. Çünkü ya bir offroad karavanınız olması lazım. Yani ciddi anlamda böyle. Ya da böyle yollara yakın yerlerde konaklamanız lazım. Mesela bu bölge gerçekten çok bakir, çok güzel bir bölge. Ama bir yağmur yağsa mesela ben buradan çıkamam. Yani saplanırsın. Onun için böyle offroad karavanları olanlar için mükemmel tercih edilmesi gereken bir yer. Ama tabii ya yol işkenceli. Yani Tunceli ile Ovacık orası gerçekten yol çok kötü. Yani kötüden kastım da yani sıkıntılı. Mersin Anamur virajları gibi böyle sürekli viraj ve bir tarafın uçurum munzur, aşağıda akıyor deli gibi. Bir tarafında gerçekten sıkıntılı bir yol. Yani o 60 kilometreyi 3 saatte gidersin. Öyle söyleyeyim. Ve bir kamyonla yan yana ya da otobüsle yan yana geldiğin zaman ikinci bir araçla yan yana geçemiyorsun. Onun haricinde her şey gördüğünüz gibi doğa mükemmel, ortam mükemmel. Bembeyaz bir kelebek geçti tam yanımdan. Tabii burada her yer kelebek dolu. İlkbahar, artık ilkbahar yavaş yavaş başladı. Havalar yavaş yavaş gündüzleri biraz kırılmaya başladı. 16-17 dereceleri gündüzleri görüyor. Şu an dediğim gibi güneş mükemmel bir şekilde ısıtıyor. Vallahi ben de gömlekle böyle tişörtle rahat rahat oturuyorum. Sadece doğanın sesi.
Yanımdan, karşımdan, her yerimden kelebekler geçiyor. İşte doğanın temizliği, doğanın temiz kalması böyle bir şey gerçekten. Ya şimdi burada bir ateş yakılmış. Ya yerde, direkt yerde ateş yakmaya karşıyız. Her türlü. Muhakkak bir ateş altlığı ya da bir şey kullanılmak lazım. Yazık, doğayı mahvediyoruz sonra. Evet, artık bir kahvaltımı yapayım. Zaten kahvaltıyı öğle ile sabah arası oldu böyle. Yapacak bir şey yok. Zaten genelde ben böyle yapıyorum, biliyorsunuz. Ben karavanda yaşıyorum. Bu arada beni ilk defa izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız varsa kanalıma destek için abone olmanız yeterli arkadaşlar. Bu tarz içerikleri beğeniyorsanız muhakkak abone olun derim. Yavaş yavaş tüm ailemiz büyüyor. Abonelerimiz yavaş yavaş, arkadaşlarımız artıyor. Şimdi bir yumurtamı haşladım. Domates, salatalık, peynir. Tabii bir de yufkam var. Burada tabii ki kadın girişimciler çok fazla. Tunceli Ovacık'ta, hem Tunceli'de hem Ovacık'ta kadın girişimcilere çok fazla destek veriliyor. Genelde tabii ki yerel bakkallardan, yerel marketlerden alabiliyorsunuz. Yerel ürünleri var. Çok güzel. Mesela şimdi bir peynirim var. Pertek peyniri dedikleri. Gerçekten mükemmelmiş. Aldım. Hani biraz dışarıdaki o hazır peynirlerdense, paketli peynirlerdense bu çok güzel gerçekten. Gerçekten peynir yediğinizi hissediyorsunuz. Şeye benziyor, bu hellim peynirine benziyor böyle. Küçük küçük kalıplarda, tabii büyük pakette satılıyor. Hem ben aldım, hem çocuklarıma verdim, hem de kendime ayırdım. Şimdi dışarıda kameramın şarjını taktım dışarıda. Seyyar bir panelim var benim. Bayağı 1,5 yıldır kullanıyorum ben onu. 24'lük. Kameramın bataryasının şarjını ona taktım. Şimdi birazdan göstereceğim onu da size. Gerçekten kullanışlı. Tabii ki dediğim gibi elektriğimden ne kadar çok tasarruf edersem, sonuçta güneş var. Tamam, akülerim hani doluyor. Şu anda akülerim kaçta bakalım? 13.8, 13.9'da. Diğeri de 13.8'de. Tabii bende iki sistem var. Yani iki panel, iki farklı sistem. Benim ihtiyacıma yetiyor dediğim gibi. Çünkü şimdi yaz geliyor yavaş yavaş. Buzdolabını çalıştıracağız. Şimdi ufak tefek ihtiyaçlarımı, telefon şarjım falan böyle güneşli olduğunda dışarıdaki panelimden sağlıyorum. O güzel oluyor. Hem değerlendirmek lazım böyle. Madem bir imkan var böyle, o zaman imkanı sonuna kadar kullanmak lazım. Tabii bugün akşam sobamı yakacağım. Tabii akşamları zaten sobamı yakıyorum. Bildiğiniz üzere Tunceli'ye ilk geldiğimde, Ovacı'ya ilk geldiğimde sobamı kurmamıştım. Birkaç gün Webasto'mla idare etmiştim ama artık sobamı kullanıyorum. Çünkü dediğim gibi geceleri gerçekten soğuk oluyor. Yani serin oluyor. Soğuk demeyelim de, ben buradaki soğuk, öyle bir soğuk gördüm ki 25 derece, eksi 30 derece. Yani onların yanında şimdi buna soğuk demek ayıp olur. Serin oluyor. Onun için sobamı yakıyorum 3-5 saat. Ondan sonra zaten o sabaha kadar yoldaşımın içi sıcacık oluyor. Bak, yufkama bak, yufkama. Tamamen el işçiliği. Ne diyorlar? Handmade. Ya, değil mi? Handmade abi bunlar. Tabii burada fabrikasyon şeyleri çok tüketmiyor insanlar. Daha çoğunlukla hem kendileri yapıyorlar, hem de dediğim gibi böyle doğal satılan şeylerden tercih ediyorlar.
Şöyle arasına yumurtamızı koyalım. Peynirimizi koyalım. Daha ne olsun ya. Ben müsaadenizle kahvaltımı yapayım. Evet, burada hiçbir gıda ihtiyacımı böyle zincir marketlerden almıyorum. Dediğim gibi küçük marketlerden, küçük esnaflardan. Çünkü yöresel ürünleri çok satıyorlar. Özellikle işte yumurta, süt, peynir, yoğurt, ekmek, bu tarz şeyleri muhakkak dediğim gibi küçük yerlerden alıyorum. Çünkü hem çok lezzetli oluyor hem de kadınlarımıza destek verelim, öyle değil mi? Çünkü çoğunu kadınlarımız yapıyor. Tabii ki Tunceli ve Ovacık Belediyesi'ni bu yönden canı gönülden ben tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Çok başarılı işler yapıyorlar. Hele ki Tunceli Belediye Başkanı eskiden Ovacık Belediye Başkanıydı. Biliyorsunuz buralar kimse pek bilmezdi. İnsanlar Tunceli deyince böyle bir dönüp bakarlardı, korkarlardı. Onun için hem belediye başkanımıza da çok teşekkür ederim. Mükemmel bir, dediğim gibi, ortam ve mükemmel imkanlar sunuyor halkına. Bir defa halkçı bir insan zaten. Hani halkını sunuyor. İşte otobüsler ücretsiz, okul servisleri ücretsiz, çalışma saatleri belediye mensuplarının çok uygun, çok güzel. Kadınlara öyle imkanlar tanıyorlar ki gerçekten al, ek, biç, ürününü sat. Hani hiçbir şekilde bir maddi kaygıları, maddi dertleri yok belediyenin bunlarla alakalı. Yani ben gördükçe tabii ki çok mutlu oluyorum. Ya açık hava olunca tabii insan yiyor da böyle. Ya ben dediğim gibi sabahla öğleyi birleştiriyorum. Yani artık gelişim çağını geçtik. Günde 3 öğün tabii ki yemek güzel bir şey aslında da. Tabii iş hayatında alışmıştım zaten. Sabah erken kalkardım hep. Ve sürekli bir koşturma vardı. Ondan dolayı böyle yemek ve kahvaltı olaylarını hep böyle geç yapardık. Ondan bir alışkanlık tabii oldu aslında. Çok iyi bir şey değil ama şu anda da aynı rutinde devam ediyorum. Böyle kalkınca kalkar kalkmaz böyle hep yıllardır öyle oldu. Sürekli hemen bir kahvaltıya yönlenme şeyim hiç olmadı. Yapamadım yani. Muhakkak bir çay ya da kahve bir şey içerim. Biraz zaman geçer. Ondan sonra kahvaltımı yaparım. Şimdi de tabii karavanda yaşamanın verdiği rahatlık ve huzurla zaten daha böyle rahat oluyorsun. Daha relax oluyorsun. Hani onu ya yaparım, o olur bu olur. Hallederiz ya, hallederiz be. Olur olur gider be. Evet, şimdi yoldaşı topladım. Şöyle bir yürüyüşe çıkalım değil mi ya? Bir bakalım keşfedilmemiş yerler var mı? Bir gezelim dolaşalım değil mi? Hadi bakalım. Bak ne güzel yerlere geldik ya. Vay 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 vay.
Bir tarafta karlı dağlar, bir tarafta uçsuz bucaklık bir yeşil ve su. Evet, buradan ötesi artık bize yeterli. Çünkü ayı mevsimi de var. Ne olur ne olmaz. Ufaktan yoldaşımıza dönelim. Evet, yavaş yavaş artık böyle güneş batmaya başladı. Hemen saatimize bakalım. Saat 17:30. Güneş batmaya başlayınca, şimdi gölgede olunca o serinliği yavaş yavaş böyle hissediyorsun. Biraz kitabımı okuyacağım. Sonra artık akşam moduna yavaş yavaş geçerim.
Evet, artık hava kararmaya başlıyor yavaş yavaş. Evet, doğanın tam ortasında, tam içinde bir günümüzü daha güneşimizi batırıyoruz. Gerçekten böyle bir doğa çok nadir rastlanan bir şey. Ve zaten hemen hemen her yer koruma altında. Tüm çiçekler, tüm bitkiler. Özellikle Tunceli Ovacık'ta koruma altına alınan ters lale var. Ters lale deniyor ve gerçekten koparmanın bile cezası 250 bin TL'den başlıyor. Çok böyle nadir, endemik bitkilerle dolu bir coğrafyadayım ben. Ben her içinde oluşta, her böyle gezişte, her böyle dolaşışta gerçekten çok çok böyle mutlu oluyorum. Yani bence ben doğru zamanda, doğru yerde olduğumu düşünüyorum artık. Hadi bakalım. Yavaş yavaş yoldaşıma, karavanıma geçelim. Gerçekten hava serinlemeye başladı. Yoldaşımıza geçelim, sobamızı yakalım. Akşamımız başlasın. Çokça arkadaşlarımızla biz 2 kez 3 kez toplantı yaptık. Şimdi seçmenler hangi illerde Evet, akşam modumuza girdik. Yani güzel, televizyonumu da açtım, biraz haberlere bakıyorum. Tabii ki ülkemiz bir seçim sürecinden geçiyor. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin. Demokratik bir ülkedeyiz sonuçta. Artık halkımız, vatandaşımız neyi seçiyorsa, bizler neyi seçiyorsak o geliyor başa. Allah her şeyin hayırlısını versin. Diyecek pek bir şey yok tabii. Evet, bir hem etrafımı toparlayayım hem de bir yemeğimi yapayım. Çünkü hava gerçekten soğudu. Ve tabii acıktık da. dediler ki bundan tabii seçimden 20-25 gün önceydi. 20.90 Oh. yasa koşulları Merkez Bankası biliyorsunuz o gün borsa düştü. Hayat borsaya geçti. 21 kağıt borsasına geçti. Evet, yemekte ne var? Vallahi yemekte şöyle bir menemen yapacağım. Ne zamandır da şöyle ışığımı da açayım. Menemen yapmıyorum. Şöyle bir menemen canım çekti bugün. Hazır malzemem de var. Kemal Kılıçdaroğlu sizi arasa, dese ki Gürsel Bey bu sandık güvenliği meselesinin başına siz geçin. Sizden bu kadar sandık var, bu kadar ıslak oy pusulasını 1 saat içinde talep ediyorum seçimden sonra. Bunu başarabilir misiniz? Yani tabii kendimle ilgili bir şey söylemek Yumurtanın da maşallah var. Evet, yumurtayı veriyoruz. Ver beni diyor yumurta, ver beni, ver beni. Oh.
Menemeni çok pişirmemek lazım. Ben zaten çok pişirmiyorum. Şimdi hemen birazdan ocaktan alacağım. Ben müsaadenizle yemeğimi yiyeyim arkadaşlar. Gerçekten çok acıktım. Dediğim gibi zaten bol oksijende oldukça bir de yürüyüş yapıp yapıyorsan daha çok acıkıyorsun. Bayağıdır bir 15-20 gündür menemen yemiyordum. Ya ben menemen yemeden yapamam. Böyle bir de güzel yaptım mı? Tabii ben kendime göre güzel yapıyorum. Allah köpekler avlıyor. Ya tabii burada domuz çok olur. Ayı çok olur. Yani kaldığım yer şey değil ki hani böyle tam hani ayak altı bir yer olsa dersin. Ama biraz iç taraflarda ben biliyorsunuz benim tarzım bu zaten. Yani ben daha çok sessizlik istiyorum ya. Yani ben neden bir kamp alanına gitmek istemiyorum? Çünkü diyorum ki ben kendimle kalayım ya. Beni bana bıraktım o doğada kaldı. Benimki o hesap. Ben böyle rahat ediyorum. Yani daha hoşuma gidiyor. Ben bir müsaadenizle yemeğimi yiyeyim. Çayda görüşürüz. Sobayı da yakacağım. Haydi bakalım. Evet hamdolsun. Bugün de karnımızı doyurduk bu akşamda. Yarına Allah büyük artık bakalım. Şimdi bir ara böyle bir yorum okumuştum. Ramazan ayıydı herhalde. Yoğurt ekmek yiyordum sahurda. Arkadaş şey yazmış ya yoğurt ekmekle karın mı doyar? Sen de doğru dürüst bir şeyler yesene falan diye. Ya ülkenin yarısından fazla söyle besleniyor. Yani benim ben tabii ki hep diyorum karın doyurmak benimki. Şiş kebap baklava vardı da biz mi yemedik abi? Değil mi? Yani işin bir de o tarafı var yani. Hani bunları alabiliyorduk da ben mi yiyemedim yani? Ülkenizin yarısından fazlası proteinsiz besleniyor. Proteini bırak yani karnını zor doyuruyor insanlar. Ha İşte vatandaşlar da geliyor orada öyle yorum yapıyor ya işte yoğurtla karın mı doyar? Doğru dürüst bir şey yesene. Ya tabii ki hani şey yaparak söylenmiyor tabii bunlar ama insanın şeyine gidiyor hani zoruna gidiyor abi. Hani olan var olmayan var. Alabilen var alamayan var. Yani bir kıymanın kilosu olmuş 350 lira. Sen nereye alıyorsun eti nereye yiyorsun yani? Alabilen de yesin abi afiyet olsun. Mutlu mesut bir şekilde karnımı doyuruyorum. Evet o usul usul yanacak artık. Ben hemen çay suyumu koydum. Valla bugün çok böyle güzel ve keyifli bir gün geçirdim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır gerçekten. Dediğim gibi çok güzel ve çok muhteşem bir doğa. Bakalım bu gece burada yatacağım. Hatta belki birkaç gün daha kalırım burada. Ömürden bir günümüzü daha harcadık. Geçiyor. Sen yaşasan da yaşamasan da geçiyor. İyi yaşarsan da geçiyor, kötü yaşasan da geçiyor.
Şu dağlarda kar olsaydım olsaydım, biraz rüzgar olsaydım olsaydım, yine sever miydin beni beni? Mahpusta duvar olsaydım olsaydım, yine sever miydin beni beni? Simsiyah duman olsaydım olsaydım, şu yarada kan olsaydım olsaydım, dökülüp ziyan olsaydım olsaydım. Şimdi bu aralar şöyle gördüğünüz gibi burada ney var? Ney var? Ney var? Hemen alıyorum. Şimdi çok uzun süre önce bana hediye olarak gelmişti bu ney. Böyle paketi vardı, işte içinde CD'si falan her şeyi vardı. Düşünün, CD zamanından yani. Şimdi CD'yi takacak yer yok değil mi? Hani onu çalıştıracak. Öyle bir hediye gelmişti. Çok uzun süredir duruyordu bende. Bir türlü tabii ki nasip olmadı. Yani en azından bir alıp ya bu nasıl oluyor neymiş diye bir nasip olmadı. Ama artık buna vakit ayırmaya başladım. Çıkardım yerinden. Yavaş yavaş böyle ney, bu arada ney çalınmaz üflenirmiş. Bunların hepsini öğreniyorum. Ben de yeni yeni, daha birkaç gün oldu böyle. Ufak ufak ses çıkarmaya başladım. Artık hani notalarını şeylerinden ziyade önce bir ses çıkarmamız lazım. Çünkü neyden ses çıkarmak, neyi üflemek gerçekten bir meziyet. Ben buradan, yani bununla uğraşan, bu sanatla uğraşan varsa gerçekten hani başka bir enstrümana benzemiyor. Gerçekten bir ruhu olması lazım. Bir ruhunu katman lazım buna. Ve üflemesi gerçekten çok zor. Çok yani çok değişik bir tekniği var. Ve onu tutturmak için ben bir ara artık böyle dudaklarım şey olmuştu. Hani ne derler ona, şişmeye başlamıştı gerçekten. Hani tutturamıyorum ya, o olmuyor bu olmuyor, böyle çevir. Gerçekten zor yani. Ben canı gönülden tebrik ediyorum. Neyzenlerimizi, ne üfleyenlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum ve saygıyla önlerinde eğiliyorum. Tabii sadece artık bu ilk sesi çıkartabiliyorum. Yani daha bir şey tam çıkartamadım. Çünkü kontrolünü sağlayamıyorum daha. İşte böyle yavaş yavaş en azından sesleri çıkarmaya başlayacağım. Tabii ki bu çok hoşuma giden bir ses. Bence her insanı duygulandıran bir sestir. Çok güzel bir tınısı var. Şöyle yerine bırakalım. Tabii geceleri bol bol böyle bu son 3 gündür aşırı neşir oluyorum. Ne üflemeye çalışıyorum. Sessizlik. Bir sobanın sesi var sadece şu anda. Bir de tabii ki suyun sesi var dışarıdan. Valla biraz sıcak oldu. İçerisi 24 derece. Dışarısı da herhalde şu anda tam bakmadım ama yine 4-5 dereceden aşağı değil. Ama sıcak oldu, hemen şunu bir çıkaracağım. Hararet bastı ya. Tabi yoldaşın içi küçük. Hemen zaten ısınıyor.
kışın da mesela hiç öyle çok zorluk çekmemiştim ben. Öyle olmuştu ki bazen böyle eksi 25 dereceleri falan görmüştüm ben gece burada. O tam böyle kar kış kıyamet olduğu zamanlar. O zaman bile yoldaşımın içi yine en kötü 17-18 derece oluyordu. Tabii ki bu yani soba sayesinde. Webasto tabii bazen dondu. Yani birkaç sefer dondu Webasto, çalışmadı. Özellikle o mazot pompasının olduğu yer dondu. Halbuki bütün hortumlarını falan böyle hep böyle ısıya, soğuğa, sıcağa dayanıklı aldım ben. Yaptım sonradan tekrardan. Ama o pompanın kendisi dondu. Donunca ne yaptı? Çalışmadı. Allah'tan yani sobamız vardı. Yaktık sobamızı da en azından sabaha kadar donmadan yaşadık karavanımızda. Ben böyle biraz böyle demli içerim çayı. Hiç şey yapmam yani o konuda. Şöyle kenara alalım. Nasıl olsa artık kaynamış. Tabii bazen yorumlarda görüyorum. Ya dolaşmıyorsun mu, gezmiyorsun mu? Hani gezmeyecek misin daha doğrusu? Dolaşmayacak mısın Tunceli'ye gittiğinden beri? Ya tabii ki imkanım el verdiğin sürece gezeceğim, dolaşacağım ama ben şunu hep söylüyorum. Ben karavancı değilim. Ben karavanda yaşayan birisiyim. Yani karavancılar böyle daha çoğunlukla gezmek içindir. Hani adam çalışmıştır yıllarca, emekli olmuştur. Emekliliğinde de sürekli oradan oraya, oradan oraya bir 3 gün orada kalayım, 5 gün orada kalayım. Ya da çalışıyordur, iş tatilidir bir ay. İşte 3 gün orada kalırım, 5 gün orada kalırım, bir hafta orada kalırım. Benim öyle bir lüksüm yok tabii ki. Ben konakla gittiğim yerlerde uzun süre kalıyorum. Ha, ya ama tabii ki o kadar sık dolaşamıyorum yani o kadar sık gezemiyorum. Bunun da sebebi dediğim gibi ben karavanda yaşıyorum ama senede bir sefer tatile çıkmış olsam tabii ki 3 gün bir yerde kalırım, 5 gün bir yerde kalırım. Hani mazot parasını düşünmem, cebimde param vardır derim. Yani bir defa ondan da ziyade hep mazot parası da değil dert yani bir şekilde. Hadi bir şekilde onu da çözersin ama karavanda yaşayan insanlar için sürekli yer değiştirmek ya da haftada bir yer değiştirmek gerçekten çok sıkıntılı. Çünkü bir yere bir düzenini kuruyorsun. Aynı ev gibi düşünün. Oradan sonra abi kalk hadi başka bir yere gidelim. Bu sefer orada yeni insanlarla tanışıyorsun. İşte bir ortam işte abi su nerede işte şu nerede bu nerede derken yani bakıyorsun ki sıkıntı oluyor. Çünkü bunu sürekli haftada bir yaşadığınızı düşünün. İnsanı psikolojik olarak yoruyor zaten. Karavanda yaşayanın hayatı nedir? Sakinlik, minimalistlik, değil mi? Ben hani sürekli yer değiştirdiğimde sürekli de bir hiç olmasa da bir huzursuzluk olacak. Çünkü gittiğin yerde yeri bilmiyorsun. İşte dediğim gibi yani ihtiyaçlarını karşılayacak yerler nerede bilmiyorsun. Bunda yine bir strese giriyorsun. Sürekli insanlarla karşılaşıyorsun. Yeni insanlar geliyor, tanışmak istiyorlar ya da işte sen şey yapıyorsun. Hani benim tarzım mesela ben asosyal bir insan değilim. Yani ben asosyalim demem. Ya ben çok insan sevmiyorum. Öyle söyleyeyim yani. Ben asosyal değilim ama. Ben gayet sosyal bir insanım. İnsanın içine de karışırım, sohbet de ederim ama yani çok sevmiyorum bunu. Onu anlatabilmişimdir umarım kendimi. Onun için gittiğim yerlerde, kaldığım yerlerde ben uzun süre kalmayı tercih ediyorum ve videolarımda da tabii ki 3 videoda, 4 videoda belki aynı yerde görüyor olabilirsiniz. Bu gayet normal. Bazen çıkıyorum, yürüyüş yapıyorum. Yani geziyorum, dolaşıyorum ve gezdiğim, gördüğüm yerleri sizlerle paylaşmak istiyorum ve paylaşıyorum da. Ama bazen bu da sıkıntı oluyor. Çünkü e, bizleri takip eden dostlarımız, abonelerimiz, arkadaşlarım diyorum ben onlara. Arkadaşlarımız sizler yani. Karavan hayatını da bizim konseptimiz diyorlar ya, konsept diyorlar ya. Ona da çok haz etmiyorum o kelimeden de. Yani benim göstermiş olduğum size karavan hayatı. Abi gidiyorsun işte dağ çekiyorsun, bayır çekiyorsun, yürüyüş çekiyorsun. Biz karavanı görmek istiyoruz. Senin karavandaki hayatını, yaşantını görmek istiyoruz. Buna da hak veriyorum aslında. Yani neden? Çünkü sen en baştan bunu sergilemişsin ve bu şekilde devam et. Bir çizgi üzerinde devam etmen gerekiyor ama diğer taraftan da baktığın zaman bazen de insanlar ya sürekli karavandasın, sürekli işte dışarıda oturuyorsun. Yani bu da belli bir süreden sonra insanları sıkıyormuş gibi geliyor. Ama dediğim gibi yani kime göre neye göre?
Yani kimi sıkılıyor, kimi sıkılmıyor. Kimisi ben oturayım abi sen yeter ki sohbet et bizimle. Bizimle arada bir konuş. Yani bir saatte olsa, 2 saatte olsa ben izlerim diyen insanlar da var. Ben doğayı görmek istiyorum. Niye sürekli karavanın içini gösteriyorsun diyen arkadaşlarımız da var, insanlar var. Onun için bu çok göreceli bir kavram. Ben elimden geldiğince çeşitli bir şekilde sizlerle bunu paylaşmaya çalışıyorum. Yani sürekli tabii ki karavanda değilim, dışarıda da geziyorum, yürüyorum da kendim beğenmediğim, kendim hoşlanmadığım, kendim zevk almadığım hiçbir şeyi inanın sizlerle paylaşmıyorum. Önce benim keyif almam lazım ki karşı tarafa, sizlere, siz izleyenlerime bunu yansıtabileyim. Benim için en önemli olan duygu bu. Ben imkanım dahilinde en iyi şekilde sizlere bunu kamerada yaşadığım şeyleri yansıtmaya çalışıyorum. Nacizane dediğim gibi beğenen de olabiliyor, beğenmeyen de olabiliyor. Herkesin fikri başımın üstünde yeri var. Hiç sıkıntı değil. Dediğim gibi ben hiçbir şekilde hiçbir yorumu silmiyorum. Tabii ki görüyorum ama bazen özellikle mesela bu bölgede internetle ilgili çok sıkıntı var. Altyapı sıkıntısı çok ve telefon çoğu zaman servis dışı diyor. Ancak böyle çok böyle hani Ovacık'ın merkezine falan indiğinizde oralarda çekiyor. Orada problem yok ama ben sürekli merkezde olmuyorum. Ondan videolara da çok fazla böyle oturup da başında sürekli yorum yapamıyorum arkadaşlar. Şimdiden affola. Dediğim gibi hani herkesin yorumunu bir şekilde görüyorum ama 3 gün sonra 5 gün sonra bir şekilde yorumu görebiliyorum. Ya tabii ki böyle bir iletişimde olmak benim için hoş. Benim çok hoşuma gidiyor. Yani keyif alıyorum sizlerle hem bu şekilde sosyal medya platformundan işte YouTube'dan, Instagram'dan. Bu arada Instagram'dan da takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Orada da gittiğim yerleri daha önceden böyle hem resimlerini hem Reels videolarını paylaşıyorum. Orası da keyifli oluyor bazen. Yani hep dediğim gibi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Hatta geçenlerde yine bu en son videomda mı ondan önceki videomda mı bir yorum yapılmıştı. Ya niye diğer kanalları izlemiyorsun işte onlardan örnek almıyorsun? Ya bu benim tarzım. Ben şimdi diğer kanalları açık söyleyeyim ben izlemiyorum. Hani bakmıyorum yani onlara. Hani baktım nadir birkaç kişi vardır. Birkaç böyle YouTube'da video çeken vardır. Onun harici pek seyretmiyorum. Çünkü benim bir hikaye uyduracak ya da bir hikaye, bir senaryo yapacak lüksüm yok. Ben olduğu gibi aktarmaya çalışıyorum. Yani oradan izleyip de bir şey öğrenebileceğim pek bir şey yok. Onu söyleyeyim açıkçası. Çünkü çoğunluğu kamp ve ekipman sponsorluğundalar. Kullandıkları ürünler hep sponsorlu. Sürekli aynı şeyleri gösteriyorlar. Sürekli aynı yerlerde işte kamp yapıyorlar ya da karavanlarıyla konaklıyorlar. Olabilir ben de aynı yerde kalıyorum yeri geliyor 3 ay 4 ay. Ama bunlar yıllardır o şeyi yapıyorlar. Yani adam 3 sene 5 senedir aynı yerde çadır kampı yapıyor ya da işte karavan kampı yapıyor. Ve bunu yeni ilk defa yapıyormuş gibi sergiliyor. Benim buradan öğrenebileceğim bir şey yok. Onu açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Yani o yorumlara istinaden ben bunu söylüyorum ama benim bir tarzım var. Benim herkesin bir tarzı vardır. Yani oradan öğrenebileceğim şeyden acaba ne demek istiyor ben onu da anlamış değilim. Hani kamera açısını mı diyor ya da başka bir şey mi diyor hani hikaye olarak. Ben tek başımayım. Bakın şimdi buradaki en büyük kimine göre handikaptır, kimine göre de gerçekten başarıyordur denir. Ama ben tek başımayım. İnsanlara baktığınız zaman işte karavancılara, kampçılara genelde çiftler. Yani çok nadirdir böyle tek başına olan benim gibi. Ve bu kadar kitleye erişebilen birisiyim yani. Sizlerle bu kadar iyi, bu kadar samimi bir iletişim kurmuşum demek ki. Benim en büyük başarım bu zaten. Hani ben onlardan alabileceğim bir örnek yok. Arkadaşlarımızdır. Onlar da dediğim gibi her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Onlar da o şekilde yapıyorlar. O şekilde yaptıkları kampları icra edip sizlere sergiliyorlar. Onların beğenenleri farklıdır. Farklı şeylerini beğeniyorlardır. Benimki dediğim gibi ben tekim ve tek bir şekilde yeri geliyor bazen çocuklarımla.
sizlerle böyle kamera karşısında buluşmaya çalışıyorum elimden geldiğince nacizane. Yani tabii ki herkesi mutlu edemem. Yani bu hayatta da böyle herkesi mutlu edemeyiz. İlla bir şekilde bir tarafta bir fire vermemiz lazım. Hayatın güzelliği de bu zaten yani. Düşünsene her şey süt liman gidiyor. Bir yerde rahatsız olacaksın yani o da olacak. Onun için başımın üstünde yeri var. Hiç problem değil. Saygı çerçevesinde olan bütün yorumlara görüyorum ve dilim döndüğünce de bazen yer de veriyorum. Cevaplıyorum da. Beni çok uzaklardan izliyorsunuz biliyorum. Özellikle yurt dışından çok izleyen hanımefendiler, beyefendiler var. Hepsi herkese buradan selam olsun. Çok teşekkür ederim. Azerbaycan'dan, Can Azerbaycan'dan izleyen dostlarımız çok. Hepsine çok selam olsun buradan. Yani çok kasmaya gerek yok. Ben öyle düşünüyorum yani. Ya zaten çok da kasarsan bir şey konuşamazsın. Şimdi bana diyorum ya bana hep bazen soruyorlar işte YouTube'da yeni başlayan işte karavancı arkadaşlar var. İşte kamp yapan arkadaşlar var. Ben Instagram'dan elimden geldiğince bakın. Yani herkesin işte sorusuna, herkesin mesajına cevap veremiyorum tabii ki arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok yoğun bir hani diyorlar ya DM'den mesaj at. Gerçekten bu DM'den çok yoğun bir mesajlar alıyorum. Ama yetişemiyorum. Yani ama yetişebildiğimle, konuşabildiğimde elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Diyor, bazen o yorumlarda da onu da görüyorum. Ya işte giriş yok, gelişme yok, sonuç yok. Hani işte videoda ya da hikayede o yaptığımız bu videoda işte giriş yok, gelişme yok, sonuç yok. Nasıl bir video diye. İşte bu doğal olduğu için böyle. Yani giriş, gelişme, sonuç olduğu zaman bir dizede olmuş olması lazım. Ama benim bir dizem yok ki ben hani olduğu gibi yaşıyorum. Olduğu gibi yaşadığım gibi de bunları kaydalıp sizlere gösteriyorum. Problem bu yani aslında. Tabii dediğim gibi yani hep yine diyorum ya seven oluyor, sevmeyen oluyor. Başımın üstünde yeriniz var. Evet arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Haydi eyvallah.